Merhaba, bugün masamızda incelememiz için bize yolladığın İslam Ümmetinin Yetimleri Kürtler başlıklı bir PDF belge var. Başlık gerçekten çok güçlü, yani hem tarih hem siyaset hem sosyoloji pek çok şeyi düşündürüyor, derin bir analiz vaat ediyor gibi duruyor. Biz de tabii bu vaadin peşine düştük, belgeyi açtık ama karşılaştığımız manzara beklediğimizden çok ama çok farklıydı. Evet, yani normalde böyle bir başlık görünce insan içinde tezler arıyor, karşı argümanlar, tarihi referanslar falan bekliyor. Ama bu belgede bunların hiçbiri yoktu. Aslında belgenin kendisi başlığın işaret ettiği o konudan daha ilginç bir hikaye anlatıyor bize. O yüzden bugün şöyle iki aşamalı bir yol izleyelim diyorum. Önce bu garip belgenin bize ne anlattığını bir çözelim, sonra da asıl merakını gidermek için başlığın işaret ettiği o derin konuya ama bu sefer güvenilir kaynaklar üzerinden gerçekten dalalım. Ne dersin? Harika olur. O zaman önce şu dijital gizemle başlayalım. Belgeyi açtığımızda yani inanılmaz ama her sayfanın hatta her satırın tamamen aynı metinle dolu olduğunu gördük. Ortada okunacak bir içerik yok, sadece sürekli tekrar eden bir cümle var. Aynen öyle. Ve o tekrar eden metin de şu: facebook.com ücretsiz İslami e-kitap indir. Yanında da bir web adresi var: islamikitap.blogspot.com. Bu aslında bir içerik değil, bir tür dijital damga ya da filigran diyelim. Muhtemelen orijinal bir kitabın taranmış sayfalarının üzerine her bir satıra tek tek yapıştırılmış, amaçları da yani çok bariz. Nedir? Bu içeriği kimin dijital ortama aktardığını göstermek ve okuyucuyu kendi sosyal medya sayfalarına, bloglarına falan çekmek. Anladım. Yani bir nevi bu hizmeti size biz sunduk, daha fazlası için buyurun gelin diyorlar. Ama bunu kitabın başına veya sonuna bir not olarak eklemek varken her satıra basmaları, yani bu oldukça agresif bir yöntem değil mi? Sanki içeriğin bütünlüğüne pek de saygı duymuyorlar gibi. Asıl ürün kitap değil de o linke tıklanması sanki. Tam olarak bu, işte tam olarak bu. İçerik amaca giden yolda bir araca dönüşmüş. Hani oltanın ucundaki yem olur ya, aynen onun gibi. İslam ümmetinin yetimleri, Kürtler gibi ilgi çekici, hatta biraz da provokatif bir başlık kullanıyorlar. Ve bu konuya ilgi duyan insanları kendi trafik hunilerine çekmeye çalışıyorlar. Bu, günümüz dijital dünyasında içeriğin nasıl metalaştırıldığının çok ama çok net bir örneği. Dur bir saniye. Adresi tekrar okurken bir şey fark ettim şimdi. Blogspot.com yazıyor. Blogspot olması gerekmiyor mu onun? Sondaki O ile T'nin yeri karışmış. Ben mi yanlış görüyorum yoksa bariz bir yazım hatası mı bu? Harika bir detay yakaladın. Evet. Bu bariz bir yazım hatası. Ve bu küçücük hata aslında bize bu operasyonun arkasındaki zihniyet hakkında çok şey söylüyor. Ama yani bu kadar küçük bir hatadan bu kadar büyük bir sonuç çıkarmak biraz zorlama olmaz mı? Belki de metni giren kişinin o an dalgınlığına gelmiştir, yani basit bir insan hatasıdır, olamaz mı? Tek başına olsaydı evet belki basit bir hata diyebilirdik. Kesinlikle. Ancak belgenin her satırında yüzlerce kez ısrarla tekrarlanan bir metinde bu hatanın olması bize başka bir şey anlatıyor. Bu sürecin muhtemelen otomasyonla yapıldığını gösteriyor ve hiçbir kalite kontrolünden geçmediğini. Belli ki bir yazılım, taranan kitabın her satırına bu damgayı otomatik olarak basmış ve kimse dönüp de "Yahu biz bunu doğru mu yazdık?" diye kontrol etme gereği bile duymamış. Öncelik hacim ve hız, kalite değil. Özenli bir editoryal süreçten geçen bir yayında böyle temel bir hatanın yüzlerce kez tekrarlanması imkansızdır. Anlaşıldı. Yani bu belge bize konu hakkında hiçbir şey söylemiyor. Sadece dijital dünyada bilginin nasıl bu kadar özensizce paketlenip birer trafik aracına dönüştürüldüğüne dair somut bir ders veriyor. Peki, bu durumda senin asıl merak ettiğin konuya ne olacak? Yani İslam ümmetinin yetimleri Kürtler meselesi. Bu konuyu tamamen bir kenara mı bırakacağız şimdi? İşte en önemli kısım da tam olarak burası. Bu belgenin bir çıkmaz sokak olması, sorduğun sorunun ve merakının önemsiz olduğu anlamına gelmiyor. Tam tersine, bu kadar önemli ve hassas bir konunun böyle kalitesiz kaynaklar tarafından istismar edilmesi, konunun ciddiyetini daha da arttırıyor bence. O yüzden biz de senin için bu konuda güvenilir kabul edilen birkaç temel argümanı, farklı bakış açılarını ve tarihsel dönüm noktalarını derledik. Madem o belge boş çıktı, gel biz şimdi içini birlikte dolduralım. Harika bir fikir.
Nereden başlamalıyız peki? Yetimler ifadesi. Yani bir dışlanmışlık, bir sahipsizlik hissi uyandırıyor. Bu metaforun kökeni nereye dayanıyor? Bu metaforu anlamak için önce madalyonun diğer yüzüne, yani tarihsel gerçekliğe bakmak lazım. Tarihsel olarak Kürtler İslam dünyasının yetimi değil, tam aksine ana aktörlerinden, kurucu unsurlarından biri. Bunun en popüler ve tartışmasız örneği Selahaddin Eyyubi'dir. Kudüs'ü Haçlılardan geri alan, İslam tarihinde bir kahraman olarak görülen bu büyük komutan ve devlet adamı bir Kürttü. Onun liderliğindeki Eyyubi devleti, Mısır'dan Suriye'ye uzanan geniş bir coğrafyada hüküm sürdü ve İslam medeniyetinin en parlak dönemlerinden birini temsil etti. Yani Selahaddin Eyyubi örneği, Kürtlerin İslam tarihindeki merkezi rolünü göstermesi açısından çok güçlü bir kanıt. Peki o zaman bu yetimlik hissi nereden çıktı? Eğer tarihsel olarak bu kadar merkezdeyseler, ne değişti de böyle bir algı oluştu? Değişen şey, din merkezli imparatorluklar dünyasından ulus devletler dünyasına geçiş oldu. Asıl kırılma noktası Birinci Dünya Savaşı ve tabii Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı. Savaş sonrası galip devletler, özellikle İngiltere ve Fransa, Sykes-Picot gibi gizli anlaşmalarla bölgeyi kendi çıkarlarına göre, yani lafın gelişi, cetvelle çizerek yeni devletler kurdular. Araplar, Türkler, Farslar kendi ulus devletlerine bir şekilde kavuşurken, milyonlarca Kürdün yaşadığı coğrafya, Türkiye, İran, Irak ve Suriye arasında bölündü. İşte yetimlik hissinin kökeni tam olarak burada yatıyor. Dini bir dışlanmadan çok siyasi bir sahipsizlik hali bu. Aynı ümmetin parçası olan diğer halklar kendi devlet çatısına kavuşurken, Kürtler bu yeni düzende devletsiz ve bölünmüş bir halk olarak kaldılar. Anladım. O halde bu yetimlik hissi tamamen siyasi bir temele dayanıyor diyebilir miyiz? Yani sorun dini bir ayrışma değil, 20. yüzyılın başında çizilen modern siyasi haritalar. Büyük ölçüde öyle, evet. Sorun inanç pratiklerinden veya teolojik bir ayrışmadan kaynaklanmıyor. Mesele modern Orta Doğu'nun kuruluş sancılarıyla ilgili. Mesela Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi Türk kimliğine dayanıyordu. İran'ınki Fars kimliğine, Arap devletlerinin ise Arap kimliğine. Bu yeni ulusal kimlikler içinde Kürtler kendi dillerini, kültürlerini ve kimliklerini yaşatma konusunda çok büyük baskılarla karşılaştılar. Yani aynı dine mensup oldukları devletler tarafından sistematik bir asimilasyon ve inkar politikasına maruz kaldılar. İşte bu durum o kendi Müslüman kardeşlerimiz tarafından dışlanıyoruz hissini. Yani o ümmetin yetimi olma duygusunu besledi. Peki bu duruma Kürtlerin kendi içinden nasıl tepkiler geldi? Yani bu siyasi ve kültürel baskı karşısında tek bir ortak tavır mı sergilendi? Yoksa farklı ideolojik yaklaşımlar mı ortaya çıktı? Bu çok önemli bir soru çünkü Kürtler de homojen bir yapı değil tabii. 20. yüzyıl boyunca bu baskılara karşı temelde iki farklı ana damar gelişti diyebiliriz. Birincisi özellikle Soğuk Savaş döneminde güçlenen sol, seküler ve milliyetçi hareketler. Bu hareketler sorunun çözümünü dinden ve ümmet birliğinden çok ulusal haklarda, Marksist ideolojide veya seküler bir devlet kurma fikrinde gördüler. Onlar için ümmet kavramı kendilerini ezen devletlerin kullandığı birleştirici bir söylemden ibaretti ve kendi ulusal davalarını gölgeliyordu. Anladım. Yani bir grup ümmet kavramına biraz şüpheyle yaklaşıp daha seküler bir ulusal kurtuluş mücadelesi yolunu seçti. Peki ya ikinci ana damar neydi? İkinci ana damarsa İslami kimliği ön planda tutan hareketlerdi. Bu gruplar sorunun ulus devlet modelinin kendisinden kaynaklandığını savundular. Onlara göre çözüm, Batı'dan ithal edilen milliyetçilikle değil, yeniden İslam kardeşliği ve ümmet birliği ruhuyla hareket etmekle mümkündü. Bu görüşe göre Kürtlerin ve Türklerin, Arapların ve Farsların sorunu, İslam'dan uzaklaşıp milliyetçilik tuzağına düşmeleriydi. Eğer ümmet bilinci yeniden canlandırılırsa, bu suni sınırlar ve kimlik çatışmaları da anlamını yitirecekti. Bu iki akım, yani seküler milliyetçilik ve İslami birlik fikri, Kürt siyasetinde hala devam eden temel gerilim hatlarından birini oluşturur. Bu gerçekten çok katmanlı bir durum. Bir yanda İslam tarihinde merkezi bir rol oynamış bir halk,
Diğer yanda modern çağda siyasi olarak bölünmüş ve kimliği baskılanmış bir topluluk. Ve bu duruma karşı hem seküler hem de İslami çözüm arayışları var. Peki bu yetimlik metaforu günümüz İslam dünyasında nasıl bir karşılık buluyor? Diğer Müslüman toplumlar bu meseleye nasıl bakıyor? Bu da oldukça karmaşık. Genel hatlar düzeyinde, özellikle Türkiye'de, Arap dünyasında, İran'da Kürtlerin Müslüman kardeşleri olduğu ve tarihsel bir birliktelik bulunduğu fikri çok yaygındır. Ancak devletlerin resmi politikaları genellikle güvenlik odaklı ve şüpheci. Kürtlerin hak talepleri genellikle ülkenin toprak bütünlüğüne bir tehdit olarak algılanıyor ve dış güçlerin bir oyunu olarak etiketleniyor. Bu yüzden halklar nezdindeki kardeşlik söylemiyle devletlerin katı güvenlikçi politikaları arasında derin bir makas var. Bu durumda Kürtler arasındaki o söylemde kardeşiz ama pratikte yetim hissini daha da güçlendiriyor. Özetle işe bir nevi dijital dedektiflik hikayesiyle başladık. İçinde hiçbir bilgi barındırmayan, yazım hatalarıyla dolu bir PDF'in aslında bir trafik yönlendirme aracı olduğunu çözdük. Ama asıl önemli olan bu yüzeysel ve hatalı kaynağın ardındaki o derin ve karmaşık konuyu konuşmaktı. Kürtlerin İslam dünyasındaki yerinin Selahaddin Eyyubi'den Sykes-Picot'a, ulus devletlerin baskısından kendi içlerindeki farklı çözüm arayışlarına uzanan ne kadar çetrefilli bir yolculuk olduğunu gördük. Kesinlikle. Bu incelemeden çıkarılacak en önemli ders belki de ikili bir yapıya sahip. Birincisi, dijital çağda bilgiye ulaşırken ne kadar